Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Tunus işi çok hoş, çok güzel bir patik modeli anlatacağım. Patiğimizi arkadaşlar bitirdikten sonra keçe taban üzerine birleştireceğiz. Çok da istek geliyordu bu tarz keçe taban üzerine nasıl birleştirilir, nasıl yapılır. İnşallah bugün size detaylı bir şekilde anlatacağım. Modelim de çok hoş, çok güzel. Ben 37-38 numara keçe taban üzerine öreceğim. Siz daha büyük ya da daha küçük yapmak isterseniz yorum kısmına yazın. Size yardımcı olurum. İki renk kullanacağım arkadaşlar. Burun kısmında şöyle koyu bej ipim var. Burun kısmında arada desen olarak bunu da atacağım. Eğer ki siz farklı bir model istiyorsanız arkadaşlar kendiniz de o şekilde örebilirsiniz. Ama sayı olarak benimle aynı sayıda başlamanız gerekiyor. Aynı boyutta örmeniz gerekiyor tabii ki. Eliniz benimle aynıysa, eliniz sıkıysa da 3 sıra 4 sıra fazla örebilirsiniz. Tunus mili olarak da ben 2,5 milimetrelik tunus mili kullanacağım. Ama tunus miliniz yoksa 2,5 numara normal tığ ile de örebilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Hatta daha kolay olur arkadaşlar. Şöyle iplerimi kenara alayım. Evet, dediğim gibi sayı olarak farklı olacak arkadaşlar. Çünkü taban üzerine birleştireceğiz. 19 tane ilmekle başlayacağız. O yüzden 19 tane zincir çekelim. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şöyle ne sıkı ne geniş. 19 tane zincir çekelim. Ben de çekip döneceğim. Evet, 19 tane zincirimi çektim. Şimdi sıradaki zincire giriyorum. İlmek alıyorum. Şişimde bırakıyorum. Sıradaki zincire girdim. İlmek aldım. Şişimde bıraktım. Bu şekilde 19 ilmek çıkartalım. Evet, 19'a tamamlayıp döneceğim. Evet, 19 tane ilmeğimi çıkardım. Şimdi döneceğim. Doladım. 2 ilmeği içinden geçiyorum bakın. Doladık, 2 ilmeği içinden geçtik. Doladık. Yine bakın 2 ilmeği içinden geçiyorum. Doladığım tığıma, şişime ya da 2 ilmeği içinden geçiyorum. Doladığım 2 ilmeği içinden geçiyorum. Doladığım 2 geçiyorum arkadaşlar. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Desen yapacağız ama bu ilk sıra olduğu için bu sırada desen uygulamadık. Doladım, 2 çektim. Evet, şimdi desenimi göstereceğim. Biliyorsunuz bunlara düzlüyoruz. Bir de ipimizi öne alıp şöyle şu şekilde girince ters örgü yapıyoruz. Şimdi baştaki 3 tane düz olacak. Sıradaki bakın. İkinci tele girdim. İlmek aldım normal şekilde. Sıradaki tele girdim. İlmek aldım. 3 telden sonra şimdi desen. Desenimizde 2 sıradan oluşuyor. Yani bir git bir gel yaparsak toplamda 4 sıradan oluşuyor. Şimdi desenimizin birinci sırası diyelim. 3 ilmekten sonra ipimi öne aldım. Şöyle sıradaki bakın 2 tele girip bu şekilde ilmek alıyorum. Ve şöyle bıraktım. Burada bir eksiltme yaptığım için bu şekilde doluyorum. Ve şöyle parmağımla tutuyorum. İpimi öne aldım. Sıradaki 2 tele giriyorum. İlmek alıyorum. Şöyle çektiriyorum. Ve bu şekilde doluyorum. Bir eksiltiyoruz. Bir tane artırma. İpimi öne aldım. Sıradaki 2 tele girdim. İlmek aldım. Çektiriyorum ve doluyorum. İpimi öne aldım. Sıradaki 2 tele giriyorum. İlmek aldım ve doluyorum. Bana zor geliyor, yapamıyorum derseniz arkadaşlar normal şekilde de örebilirsiniz. Böyle düz bir kısım buradaki gibi örebilirsiniz. Evet, ipimi öne aldım. Sıradaki 2 tele giriyorum. İlmek alıyorum. Ya da farklı desenlerde uygulayabilirsiniz. Doladığım ipimi öne aldım. Sıradaki 2 tele girip ilmek alıyorum. Bu şekilde doluyorum. Sıradaki 2 tele giriyorum. Şöyle, pardon, özür dilerim. İpimi öne alıyorum. 2 tele girip ilmek alıyorum. Burada doluyorum. Şöyle tutuyorum. Son 2 telim kaldı arkadaşlar. Şöyle ilkine giriyorum. İlmek alıyorum. Normal şekilde alıyorum bakın. Sonra tutuyorum. Sıradaki son telime giriyorum. İlmek alıyorum.
Evet. Doladım. 2 telin içinden geçiyorum. Doladığım 2 ilmeğin içinden geçiyorum. Doladığım 2 ilmeğin içinden geçiyorum. Doladığım 2 çekiyorum. Doladığım 2 çekiyorum. Doladığım 2 çekiyorum. Böyle 2 2 çekerek başa gelelim. Dediğim gibi tığla da yapabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Evet. Desenimin birinci sırasını tamamladım. Birinci sırasında bu şekilde yapacaksınız. Şimdi ikinci sırasında da yine baştaki 3 teli bu şekilde alıyorum. Ve burada çapraz şekilde alacağız arkadaşlar. Yani 2 tel alacağız ya. Şimdi burada bakın bu ikisi şöyle duruyor. Bu ikisini almam lazım. Onun öncesinde bir telim daha var burada. O yüzden ipimi öne aldım. Bu tele giriyorum. Bunu tek alıyorum gördüğünüz gibi. Tek aldım. Ördüm. Şimdi yine ipimi öne aldım. Sıradaki 2 teli alıyorum. 2 tele girdim. İlmek aldım. Burada bir eksiltme yaptığım için şimdi yine doluyorum. Bu şekilde doladım. İpimi öne aldım. Sıradaki 2 tele bakın. Hem buna hem diğerine girip ilmek alıyorum. Ve çektiriyorum. Doladım. Sıradaki bakın. İpimi öne alıyorum. Sıradaki 2 tele giriyorum. İlmek alıyorum. Doluyorum. İpimi öne aldım. Sıradaki 2 tele girip ilmek alıyorum. Doladım. İpimi öne alıyorum. Sıradaki 2 tele girip ilmek alıyorum. Doladım. İpimi öne aldım. Sıradaki 2 tele giriyorum. İlmek aldım. Tekle başladık. Tekle bitireceğiz arkadaşlar. Evet, eksiltme yaptım. Bir tane artırma yapmam lazım. Ve sırada 3 telim kaldı. Şöyle doladıktan sonra ipimi öne alıyorum. Tek tele girip ilmek alıyorum. Tek telden sonra artırma yapmıyorum. Ve sıradaki bakın 2 telim kaldı. İlmeğe giriyorum. Normal şekilde ilmek alıyorum. Son ilmeğime giriyorum. İlmek alıyorum. Yine şişimizde 19 tane ilmeğimiz olması lazım. Eğer ki 18 ya da 20 tanesi yanlış yapmışız demektir arkadaşlar. Böyle arada sayın, yine şöyle sayalım beraber: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19. Ama talimatlarıma uyarsanız arkadaşlar yanlış yapmazsınız. Evet, dönüş yapıyorum. Doladığım 2 ilmeği içinden geçtim. Doladığım 2 ilmeği içinden geçtim. Dolayıp 2 2 çekerek başa girelim arkadaşlar. Desenimizin ikinci sırasında tamamlamış olduk. Git gel olarak sayarsak da 4 sıra. Evet, 2 2 çekerek başa geldik. Bakın çapraz şekilde ilerliyor desenim. Şimdi birinci desen sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Yine 3 teli normal şekilde alıyorum. Birinci sırada ne yapmıştık? İpimizi öne aldık. Burada 2 tele girip ilmek alıyoruz. Zaten böyle dikkatli bakınca anlarsınız arkadaşlar 2 ya da tek olduğunu. Girdim, ilmek aldım. Burada bir eksiltme yaptığım için doladım, ipimi öne aldım. Sıradaki 2 tele girip ilmek alıyorum. Doluyorum, ipimi öne alıyorum. Sıradaki 2 tele girip ilmek alıyorum. Doladım, ipimi öne aldım. 2 tele girip ilmek alıyorum. Doladım, ipimi öne aldım. 2 tele girip ilmek alıyorum. Desenimiz bu arkadaşlar. Şöyle 2 sıra daha göstereyim size. Doladım, ipimi öne aldım. Sıradaki 2 tele giriyorum. İlmek alıyorum. Burada mutlaka eksiltme yaptıktan sonra dolamayı unutmuyorum. Doladım. 2 tane normal ilmeğim kaldı. Onlara normal şekilde şöyle parmağımla tutuyorum. Normal şekilde girip ilmek alıyorum. Sıradakine girdim, ilmek aldım. Yine şişimde 19 tane ilmeğim var. Dönüş yapıyorum. Doladım, 2 çektim. Doladım, 2 çektim.
dolayıp 2 çekerek başa doğru gelelim arkadaşlar. Evet. Üçüncü desenimizi de tamamladık. Şimdi ikinci desen sırasında ne yapacaksak aynı işlemi yapacağız. Çiftle başlamıştık. Şimdi bu sırada tek alacağız. İlk önce normal 3 tane ilmeğimi normal şekilde aldım. Burada tek ilmeğim var. Görüyorum. Şu ikisini birleştirmem lazım. Bu ikisini mesela bu ikisini şöyle birleştirirsem yanlış olur. İpimi öne aldım. Şöyle tekrar bakayım. Evet, bu ilmeğe girip ilmek alıyorum. Evet, burada tek ördüğüm için artırma yapmıyorum. İpimi öne alıyorum. Sıradaki 2 tele giriyorum. İlmek alıyorum. 2 tele birden girdiğim için artırma yapıyorum. İpimi öne aldım. Sıradaki 2 tele giriyorum. İlmek alıyorum. Çok konuştum. Çok özür dilerim. Bu şekilde ilerleyelim. Evet. Son 3 telim kaldı. Gördüğünüz gibi burada tekle başladık. Tekle bitiriyoruz. Şöyle doladım. İpimi öne aldım. Tek ilmeğimi girdim. Ördüm. 2 tane normal ilmeğim var. Onları da düz şekilde ördüm. Yine şişimde 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 ilmeğim var. Dönüş yapıyorum. Doladım, 2 çektim. Doladım, 2, doladım, 2. Bu şekilde 2 çekerek başa geliyorum. Aslında alışırsanız çok kolay arkadaşlar. Böyle pratik yöntemlerini de yapabilirsiniz. Tığla daha kolay, daha çabuk ilerler. Evet, şöyle biraz da tığla göstereyim isterseniz. Şöyle bu tığım var ama elimde, yanımda. Şunu da göstereyim. Doladım. Sıradaki ilmeğe giriyorum. İlmek. 3 ilmeğimi normal şekilde alıyorum. Evet, birinci sırada ne yapacaksak aynı işlemi yapacağız. İpimi öne aldım. Sıradaki 2 tele giriyorum. İlmek alıyorum. Doluyorum. İpimi öne aldım. Sıradaki 2 tele giriyorum. İlmek alıyorum. Tulip tığlar daha iyi olur arkadaşlar. Bu da olur. Evet, şöyle. Son 2 ilmeğim kaldı. Onları da normal şekilde alıyorum. Girdim, ilmek aldım. Sonuncuya girdim, ilmek aldım. Burada ilmeklerim birikti. Doladım, 2 çektim. Doladım, 2 çektim. Böyle 2 çekerek başa geliyorum. Evet, böyle arkadaşlar. Ne kadar öreceğiz? Ben 37-38 numara için elim dediğim gibi hafif geniş. 34 sıra öreceğim. Beraber bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra örmüşüz. 34 sıra şöyle sayarsınız dediğim gibi bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra. 34 sıra olana kadar örelim. Eliniz sıkıysa arkadaşlar, eliniz sıkıysa 3 ya da 4 sıra fazla örün. 37-38 numara ayak için. Evet, tamamlayıp döneceğim. Evet, tamamladım. 34 sıra olana kadar ördüm. Şöyle her sırayı sayarsınız arkadaşlar. Ya da şöyle santim olarak versem daha iyi olur. Şöyle 15 santim olana kadar örmüşüm. Ama esneme payı da var arkadaşlar. Evet, şimdi burun kısmını yapacağız. Şöyle. Artık normal şekilde ilmeklerimi alacağım. Bakın sıradaki ilmeğe giriyorum, ilmek alıyorum. 2,
3, son 5 ilmek kalana kadar ilmek alalım. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane ilmek çıkardım. 14 ilmekten sonra bakın 5 ilmeğim kaldı. Diğer rengimi alıyorum. 3 ilmek çıkartacağım. 1, 2 ve 3. Son 2 ilmeğim kaldı. Dönüş yapıyorum arkadaşlar. Her rengi kendi rengiyle çekeceğim. Doladım. Tek de çekebilirsiniz. Şöyle benim gibi 2 tane ilmeği içinden de geçebilirsiniz. Bakın. 2 çektim, doladım. 2 çektim. 3 ilmeği içinden geçtik. Diğer rengimi alıyorum. Doladım. 2 2 çekerek başa gelelim. Evet. İlmek alarak ilerliyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, evet şöyle 12 ilmek çıkardım. Şimdi diğer rengimi alıyorum. 3 ilmekte bu rengini alıyorum. Bu şekilde. Son 2 ilmeği bıraktım. Doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Bu ipimi bırakıyorum. Diğer rengimi alıyorum. Ve 2 2 çekerek sıramı tamamlıyorum. Evet, sırayı tamamladık. Şimdi yine ilmek alarak ilerliyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek aldım. Diğer rengimi alıyorum. 3 ilmek çıkartıyorum. 1, 2, 3. Bakın 2 ilmek bırakıyorum. Dönüyorum. Doladım, 2 ilmeğin içinden geçtim. Doladım, 2 ilmeğin içinden geçtim. Bu ipimi bıraktım. Sütlü kahve ipimi aldım ve 2 2 çekerek başa geliyorum. Evet. Şimdi 2 8 ilmek alacağız. 3 4 5 6 7 ve 8. 2 ilmek kalasıya diğer rengimi alıyorum. 3 ilmek çıkartıyorum. 1 2 3. 2 ilmeğim kaldı. Onları almıyorum. Ve geri dönüyorum. Doladığım 2 ilmeği içinden geçtim. Doladığım 2 ilmeği içinden geçtim. Ve 2 2 çekerek başa geldim. Evet. 2 3 4 5 6 ilmek çıkardım. Diğer rengimi alıyorum. 1 2 3. Doladım, 2 ilmeği içinden geçtim. 2 ilmeği içinden geçtim. Diğer rengimi alıyorum. 2 2 çekerek başa geliyorum. Evet, 1 2 3 4 ilmek aldım. Burada diğer rengimi alıyorum. 3 ilmek çıkartıyorum. 1 2 ve 3. Evet, 3 6 7 ilmek çıkardık toplamda. Sonra 2 ilmeği içinden geçtim. Doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Bu ipimi bırakıyorum. Diğer ipimi alıyorum. 2 2 çekerek
başa geldim arkadaşlar. Evet, burun kısmında bir dilimi tamamladık arkadaşlar. Şöyle ne yaptık? En son 7 ilmek kaldı. O şekilde 4 krem, 3 koyu bej ile aldım. Şimdi sırayla sütlü kahve ipimle bütün ilmeklerimden ilmek alarak aşağıya doğru iniyorum. Bakın şu şekilde alıyorum. Sıradakine geçtim. İlmek alıyorum. Sıradakine geçtim. Burada bu ipimi yürüteceğim arkadaşlar. Şuraya kadar yürüteceğim. Şöyle alttan bakın bu şekilde giriyorum. İlmek alıyorum. Sonra sıradaki yuvaya giriyorum. İlmek alıyorum. Sıradakine girdim. İlmek aldım. Bütün basamaklardan ilmek alıyorum. Burada yine şöyle bakın ipi bu böyle üstüne atıyorum. İlmek alıyorum. Ve alttan her basamakta 2 ilmeğim var. Şöyle şuradan da yine bir üstüne atayım. İlmek alıyorum. Evet, burada yine atayım. İlmek aldım. İpim burada kalsın. Son 2 ilmeği de alıyorum. Evet, şişimde 19 tane ilmeğim var. Evet, dediğim gibi saydım arkadaşlar. 19 tane ilmeğim var. Şimdi ipimde bakın buraya kadar yürüttüm. Şimdi doladım. 2 ilmeği içinden geçiyorum. Doladığım 2 ilmeği içinden geçiyorum. Doladığım 2 çektim. Böyle 2 2 çekerek başa kadar gelin. Evet, yine aynı işlemi yapacağız. Bu işlemi 3 defa yapacağız arkadaşlar. Şöyle ne yapmıştık? 2 ilmek alarak ilerliyorum. 3, son 5 ilmek kalana kadar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, evet 14 ilmek. Pardon. 3, 4, 5. Evet 14 ilmek çıkardım. Şimdi diğer rengimi alıyorum. 3 ilmek de bu rengimle çıkartacağım. 1, 2, 3. 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmek, onları almıyorum ve dönüyorum. Doladım 2 ilmeği içinden geçtim. Doladım 2 ilmeği içinden geçtim. Bu ipimi bırakıyorum. Diğer rengimi alıyorum. Şöyle şuradan alayım. 2 2 çekerek başa geliyorum. Evet, ilmek alarak yine ilerliyorum. 12 ilmek alacağım. Şöyle 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın sütlü kahve 2 ilmeğim kaldı. Burada diğer rengimi alıyorum. 3 ilmek çıkartıyorum. 1, 2, 3. Şöyle. Son 2 ilmeğimi çıkarmıyorum. Dönüyorum. Doladım 2 ilmeğin içinden geçtim. Doladım 2 ilmeğin içinden geçtim. Sütlü kahveye gelince sütlü kahve ipimi alıyorum ve 2 2 çekerek başa geliyorum. Şimdi de 10 ilmek alıyorum. 2 2 azalıyor. Evet 10 ilmeğimi çıkardım. Diğer rengimi alıyorum. 3 ilmek çıkartıyorum. 1, 2, 3. Doladım 2 ilmeği içinden geçtim. Doladım 2 ilmeği içinden geçtim. Bu ipimi bırakıyorum. Diğer rengimi alıyorum. 2 2 çekerek başa geliyorum. Evet biraz hızlı yapacağım. Eminim anladınız arkadaşlar. Şimdi 8 ilmek çıkartıyorum. Şöyle 3, 6, 7, 8. 2 ilmeğim kaldı. Oradan da anlayabilirim. Diğer rengimi alıyorum. 1, 2, 3. Doladım 2 ilmeği içinden geçtim. Doladım 2 geçtim.
Diğer rengimi aldım. 2 2 çekerek sıramı tamamlıyorum. Evet, 3 6 ilmek çıkartacağım. 4 5 6. Sonra diğer rengimi alıyorum. İpim de nedense gelmedi. 1 2 3. Doladım, 2 ilmeği içinden geçtim. Doladım, 2 ilmeği içinden geçtim. Bu ipimi bırakıyorum. Diğer rengimi alıyorum. 2 2 çekerek başa geldim. 6 ilmek, pardon, 4 ilmek çıkartıyorum. 3 4. Sıradaki rengimi alıyorum. 3 ilmek çıkartıyorum. Son 2'yi bırakıyorum. Basamak şeklinde bırakıyorum. 2 2 çektim. Diğer rengimi alıyorum. Evet, tamamdır. 7 ilmek. Toplamda 7 ilmek kaldı. Onları da çektik. Şimdi ne yapacağız? Şimdi sırayla her basamaktan ilmek alacağım. Şöyle 2. Dikkat edin arkadaşlar. 19 tane olması lazım. Aldıktan sonra sayın, yanlış olmasın. Evet, burada köşede diğer rengimi alıyorum. Şöyle şişimin üzerine attım. Bu şekilde ilmek alıyorum ki ipimi yürüteyim. Sonra sıradaki basamaktan 2 ilmek çıkardım. Sıradakine girdim. Yine ipimi burada alıyorum şişimin üzerine. Bu şekilde ilmek çıkartıyorum. Sıradakinden ilmek alıyorum. Şöyle, evet, burada yine şöyle şişimin üzerine attım. O şekilde ilmek aldım. Sıradakine girdim, ilmek aldım. Sıradakine girdim, şişimin üzerine attım. İlmek aldım. Yeterli buraya kadar gelmesi. Sonra son 2 tane kaldı. Onlardan da ilmeğimi aldım. Yine de sayalım arkadaşlar. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19. İkinci dilimimizi tamamladık. Doladım, 2 çekiyorum. 2 2 çekerek başa geliyoruz. Evet, ikinci dilimizde tamamladık arkadaşlar. Aynı işlemi uygulayıp üçüncü dilimizde yapalım. Sonra aynı bu şekilde basamak şeklinde toplayalım arkadaşlar. Sonrasını göstereceğim. Ya da ben anlatırım arkadaşlar. Evet, üçüncü dilimimizde tamamlayalım. Ben de tamamlayıp döneceğim. 14 ilmek bundan öreceğim. Sonra 3 ilmek diğer rengimden alacağım ve geri döneceğim. Tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi üçüncü dilimimi de bitirmek üzereyim. Ama bu ipim burada kalacak arkadaşlar. Diğer yarısını yapmak için bu ipimi yürütmeyeceğim. Her sıradan ilmek alarak ilerliyorum. Evet, 19 ilmeğimizi alalım. Sonra başa gelelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, sırayı tamamladım. Bir sırada hiçbir işlem yapmadan bütün ilmekleri alıyorum arkadaşlar. Desen yapmıyoruz. Evet, sırayla 19 ilmeğimizi örelim. Başa gelelim, sonrasını göstereceğim. Evet, tamamladım. Ne yaptık? 3 dilimden sonra 2 sıra şöyle devam etmiş olduk. Şimdi diğer yarısını yapacağım. Burada 2 3 4 ilmek aldım. Evet, tam tersini yapıyoruz arkadaşlar. 4 ilmekten sonra şöyle diğer rengimi alıyorum. 3 ilmek çıkartıyorum. 2 ve 3 ve dönüş yapıyorum. Doladım, 2 çektim. Doladım, 2 çektim. Diğer rengimi aldım. Her rengi kendi rengiyle çekiyorum. Evet, sonra sırayla ilmeklerim artıyor. 2 3 4 5 6 ilmek çıkardım.
Bu ipimi bıraktım. Diğer rengimi aldım. 1, 2, 3 ilmek çıkardım. Doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Bu ipimi bıraktım. Diğer rengimi aldım. 2 2 çekerek başa geldim. Evet, şimdi 8 ilmek alacağım. Şöyle 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, diğer rengimi alıyorum. 3 ilmek de ondan çıkartıyorum. 1, 2, 3. Yani hep 2 ileriye gidiyoruz. Doladım, 2 ilmeği içinden geçtim. Doladım, 2 ilmeği içinden geçtim. Bu ipimi bıraktım. Diğer rengimi aldım. 2 2 çekerek tamamladım. Evet. 10 ilmek alıyorum. Yani son bir ilmek kalınca diğer rengimi alıyorum. 3 ilmek de bu rengimle çıkartıyorum ve dönüyorum. İki iki çekerek başa geldim. Evet, şimdi 12 ilmek çıkartacağım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Diğer rengimi alıyorum. 1, 2, 3. Doladım. 2 2 çekiyorum. Diğer rengimi alıyorum. Evet, bu sefer 14 ilmek alıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Diğer rengimi alıyorum. 1, 2, 3. Doladım, 2 çektim. Doladım, 2 çektim. Diğer rengimi aldım. Doladım, 2, doladım, 2 çektim. Evet, 2 2 çekerek başa geliyorum. Evet, şimdi sadece 2 ilmeğim kaldı. Diğer rengimi kullanmayacağım ama onu başa getireceğim arkadaşlar. 19 ilmeğimizi alalım. Ben de alıp döneceğim. Evet, 19 tane ilmeğimi aldım. Şimdi dönüyorum. Doladığım 2 ilmeğin içinden geçiyorum. Doladığım 2 ilmeğin içinden geçtim. Doladım, 2 çektim. Doladım, 2 çektim. Burada şöyle doladım, 2 çektim. Şimdi şu ipimi alıyorum. Onu yürüteceğim arkadaşlar. Şöyle şişimin üstüne attım. Doladım, 2 çektim. Doladım, 2 çektim. Doladım, 2 çektim. Yine şöyle bu ipimin üstüne attım. Doladım, 2 çektim. Doladım, 2 çektim. Doladım, 2 çektim. Şöyle ipi üstüne atıyorum. Bu şekilde de atabilirsiniz. Fark etmez. Doladım, 2 çektim. Doladım, 2 çektim. Şöyle ip arkada kalıyor. Sorun olmaz arkadaşlar. 2 çektim. Şöyle. Yeterli. Evet, arkadan buraya kadar getirdim. Şimdi yine bu dilimi nasıl yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Ne yapmıştık? 4 ilmek çıkartıyorum. 2, 3, 4. 4 ilmekten sonra diğer rengimi alıyorum. 3 ilmek çıkartıyorum. 1, 2, 3.
ve dönüyorum. Doladım, 2 çektim. Doladım, 2 çektim. İpimi bıraktım, diğer ipimi aldım. 2 2 2 2 çektim. Ve yine ilmeklerimi alıyorum. Şimdi 6 tane alıyorum. Diğer rengimi alıyorum. 3 ilmek çıkartıyorum. 1 2 3 ve dönüyorum. Her rengi kendi rengiyle çekiyorum. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Bilirsiniz artık. Diğer tarafın tam tersi. Böyle saymanıza gerek yok. Son bir ilmek kalınca diğer renginizi alırsınız. 1 2 ve 3 ve dönüyorum. Evet. Bir dilim yaptık. İkinci dilimin yarısındayız arkadaşlar. 3'e tamamlayalım. Yani 3 tane çizgi olsun. 1 2 3. çizgiyi de yapalım. Sonra ipimizi yürütmeyelim arkadaşlar. Çünkü keseceğiz. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi 3. dilimi de tamamladım. Sonrasında 19 ilmeğimi sırayla aldım ve dönüş yapıyorum. Evet, bu ipimi burada keseceğim arkadaşlar. Şöyle. Daha şimdi keseyim. Şöyle kestim. Ve 2 2 çekerek başa geliyorum. Bu ipimizde tığ yardımıyla arkadaşlar arkadan bir zincir çekip fazlasını saklayıp kesersiniz. Evet, burun kısmını oluşturduk arkadaşlar. Şimdi burayı nasıl yaptıysak aynı şekilde aynı boyutta yapacağız. Ne yapmıştık? Şöyle baştaki 3 ilmek bu şekilde ördüm. İpimi öne aldım. Sıradaki 2 ilmeği içine giriyorum. Evet, şöyle birinci sırasında desenin birinci sırasında ne yapsam aynı işlemi yapıyorum. İpimi öne aldım, 2 ilmeği içinden geçiyorum. Doladım, ipimi öne alıp 2 ilmeği içinden geçiyorum. Doladım, ipimi öne alıyorum, 2 ilmeği içinden geçiyorum. Doladım, ipimi öne aldım, 2 ilmeği içinden geçtim. Evet, doladım, son 2 ilmeğimi de normal şekilde ördüm. 19 ilmeğim var. Doladım, 2 2 çekerek başa geliyorum. Desenimi yapmaya başladım. Evet, hatırlatmak adına tekrar şöyle 3 ilmeğimden sonra ipimi ön alıyorum. Bu sırada ne yapıyorduk? İlk önce tek alıyorum. Sonra ipimi ön alıp 2 ilmeği içinden ilmek alıyorum. Sonra doluyorum. Yine 2 ilmekten girip ilmek alıyorum. Bu şekilde ilerliyorum. Şöyle göstermişken sonunda göstermek istiyorum. Son 3 ilmeğim kaldı. Doladım. İpimi öne alıp tek ilmekten ilmek çıkardım. Ve bakın burada dolamadan son 2 ilmeğimi de normal şekilde ilmek alarak tamamladım ve dönüş yapıyorum. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. 34 sıra
öreceğiz. Evet. Böyle. 34 sıra olana kadar örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Burayı da 34 sıra şöyle şuradan itibaren bakın buradan saydım. 34 sıra olana kadar ördüm. Şimdi şöyle düz tarafı içe bakacak şekilde ikiye katlayalım. Birleştireceğiz. Tığ yardımıyla birleştireceğim arkadaşlar. Şöyle tığımı aldım. 2 numara 1.75 milimetrelik tığ kullanacağım. Şöyle bakın. İlmeğim burada, tığım buraya batırdım. İlmeği buradan geçirdim. Şöyle karşılıklı. Bakın sıradaki yuvaya batıyorum. İlmeği aldım. Kaydırma tekniği. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle şuraya batıyorum. İki parçaya birden battım. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Evet, tersinden iki parçayı birleştirelim arkadaşlar. Topuk arkası olacak burası. Evet, karşılıklı denk gelecek şekilde birleştirelim arkadaşlar. Şöyle birleştirip döneceğim. Evet, birleştirdim. Şöyle modelimin düzünü çeviriyorum arkadaşlar. İlmeğim burada. Bir sırada etrafını sık iğne yapalım. Şöyle bakın. Hemen şuraya batıyorum. Her sıraya bir sık iğne yapalım. Başına dolamadan batıyorum. Sıradaki yuvaya sık iğne. Şöyle sıradakine sık iğne. Şöyle göstereyim. Bu kısma sırayla her yuvaya bir sık iğne yapalım. Evet, şöyle. Ne çok sıkı ne çok geniş. Şöyle orta şekilde sık iğne yaparak başladığımız yere kadar gelelim. Evet, sık iğne yaparak başladığım yere kadar geldim. Ben burada bir sırada kaydırma tekniği yapacağım. Dilerseniz pipirik de yapabilirsiniz arkadaşlar. Kenar yapabilirsiniz. Kaydırma tekniğini bakın şu şekilde batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Sıradakine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Bu kısım daha tok dursun diye yapacağım. Sıradakine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Çok kolay, hemen 2 dakikada yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Yapmanıza da gerek yok. Siz bilirsiniz. Güzel görünüyorsa yapabilirsiniz. Şöyle bakın. Yukarıdan bakınca daha tok duruyor. Yandan da bu şekilde. Evet. Tamamen etrafını yapalım arkadaşlar. Sonra keçe tabanımızın etrafına geçeceğiz. Yapalım. İpimizi saklayıp keselim arkadaşlar. Dediğim gibi sonrasını göstereceğim. Evet, tamamladım. Gördüğünüz gibi keçe tabanını göstereyim arkadaşlar. 37-38 numara. Şöyle üzerine tutup göstereyim. Şöyle şu şekilde. Bakın neredeyse aynı boyutta, bir parmak eksik gibi duruyor. Evet. 37-38 numara tabanımın etrafını tığlayacağım. Ama böyle tam denk gelsin istiyorum arkadaşlar. Böyle denk gelsin, her birine kafama göre batarsam karıştırırım arkadaşlar. Nasıl, ne yapacağım, böyle kaç tanesine batacağım, kaç tanesini atlayacağım, karıştırırım. O yüzden ben dengeli olsun istiyorum. Saydım arkadaşlar.
Burada 34 sıra örmüştük hatırlarsanız. 34 sıra. Sonra burun kısmını yapmıştık. Diğer tarafta 34 sıraydı. 34, 34 burun kısmında saydım. 43 sıra arkadaşlar. Şöyle bakın şu şekilde şuradan başlayıp her sırayı sardım, saydım. 43 sıra. Toplamda 111 tane. Bu kenarına 111 defa her 111 sıra gitmişim. 111 tane sık iğne yapmam lazım. Yani 2 eksik 2 fazla olabilir. Hiç sorun olmaz arkadaşlar. Tam denk olmasa da böyle arada o bir eksiği 2 eksiği kaynatırsınız. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Benim keçe tabanımda 37-38 numara. Siz de nasıl ayarlarsınız onu anlatmış oluyorum. 46 tane delik var. 46 delik var. Biz 45 diyelim ona. 45, 45, 90. 90 tane. Bizim burada da 111 tane sık iğne sırası diyelim arkadaşlar. Sık iğne sıramız var. 111 olması için burun kısmında 10 tanesine 3 batacağız. 10 tanesine 3 batacağız. Topuk kısmında 10 tanesine 3 batacağız. Tam ortadakine 4, 2 burun kısmına yani topuk ve burun kısmında tam ortadakine 4 batalım arkadaşlar. O şekilde böyle aşağı yukarı ayarlamış oluruz. Evet, ilk önce sağ ayağı örelim arkadaşlar. Sağ ayağın etrafını sık iğne yapacağız. Evet, tığ kullanacağım yine. Böyle buraya girecek şekilde olsun arkadaşlar tığlarınız. Yere bastığımız kısım bize baksın arkadaşlar. Ayağımızı koyacağımız kısım alta bakacak. Yere bastığımız kısım gördüğünüz gibi kaymaz tabanlı bana bakıyor. Şöyle bir zincir çektim. Topuktan başlayalım arkadaşlar. Birleştirmeye de topuktan başlayalım. Şöyle tam ortadaki sık iğneme 4 batacağım. Ondan başlayalım. 1, 2. Yok ben ayarlarım. Dilediğim gibi her yuvaya 3 batayım derseniz arkadaşlar. O şekilde yapabilirsiniz. Şöyle sonra sık iğneyle tutturup ona göre de yapabilirsiniz ama dediğim gibi ben denk gelsin istiyorum. 3 batmıştım. Şimdi 4. sık iğnemi yapıyorum. Sıradakine 3 batıyorum. 2, 3. Sıradakine 3 batıyorum. Evet 10 tanesine şöyle ayarlayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle şu şekilde olabilir ya da şöyle olabilir. Şu şekilde batalım. Bir, iki, üç. Sıradakine 3 batıyorum. 1, 2, 3. Evet, tekrar sayacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şuna da 3 batacağım. 1, 2, 3. Evet. Sonrakilere 2 2 batarak devam ediyorum. 1, 2. Sıradakine geçtim. 1, 2. Şöyle tam orta onun öncesinde 1, 2, 3, 4, 5 tane kalası arkadaşlar. Şöyle şuraya kadar gelelim 2 batarak bunlara 3 batacağız. Evet 2 2 batarak devam ettim. Şöyle şimdi 3 batıyorum arkadaşlar. 5 tanesine 3 batacağım. Sıradakine de 3 batıyorum. 1, 2, 3. Sıradakine 3, 1, 2, 3. Sıradakine de 3. Evet. Sıradakine de 3 batıyorum.
tam ortadakine 4 batıyorum. Evet. 4 battım. Sıradakine 3. Evet, burada ne yapalım? Bu 4 battıktan sonra sırada 1, 2, 3, 4, 5 tanesine de 3 batalım arkadaşlar. Şuraya kadar gelelim. Evet, 5 tanesine 3 battım. Şimdi 2 2 batarak devam ediyorum. Her birine 2 2 batarak devam edelim. Burada topuk kısmında tam ortadakine 4 batmıştık. Ondan önceki 1, 2, 3, 4, 4 ya da 5 tanesine. Dediğim gibi bir eksik bir fazla sorun olmaz. 3 batın arkadaşlar. Son 4 ya da 5 tanesine batalım. Hadi 3 batalım. Sıranın sonunu göstereceğim. Evet, son 5 tanesine de 3 battım. Tığlamasını tamamladık arkadaşlar. Şöyle ilk yaptığım sık iğnenin şöyle tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bir sırada kaydırma tekniği yapacağım. Hemen şöyle sıradakine batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçirdim. Şöyle orta teline batıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle şu şekilde değil. Şu şekilde batarak ilmeği alıyorum. İlmeği içinden geçiriyorum. Batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçirdim. Sıradakine bakın. Tek teline batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Evet. 2 teline birden batınca çirkin görüntü oluyordu. Bu şekilde daha güzel görüntü oluyor. Evet, batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bu şekilde devam edeceğiz. Ne sıkı nasıl ne geniş nasıl ördüysek alttaki ilmeklerin boyutunda yapalım arkadaşlar. Ay, kasmasın. Çok sıkı yaparsak kasar. Böyle tamamen etrafını yapalım. Sonra birleştirmeye geçeceğiz. Görüntü böyle oluyor. Tamamlayıp döneceğim. Evet, sıranın sonuna geldiğim şöyle başladığım yerdeyim. Şöyle bir ileri almak istiyorum. Batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. İlmeğimi genişlettim. Evet, yere basacağımız kısım yere bakacak şekilde çeviriyorum arkadaşlar. İlmeğimi genişlettim. Şimdi üst parçayı aldım. Şöyle. Bunu da onun üzerine yerleştiriyorum. Şöyle şu şekilde. Dilerseniz şöyle çengelli iğne yardımıyla şöyle burun kısmı tam ortaya. Bakın. 2 sıra gitmiştik. Tam ortada. Sağ taraftakini tutturuyorum. Şöyle tabandan da tam ortadaki sık iğnem hangisi? 2 tane sık iğne ortada. Şöyle sağ taraftakine bunu tutturdum. Evet, bu şekilde. Evet, şimdi tığımı aldım. Evet, buradaki parçaya batıyorum. İlmeğimi aldım. Şöyle çektiriyorum. Kaydırma tekniğiyle yapacağım arkadaşlar. Böyle daha güzel oluyor. Batıyorum, ilmeği aldım. Şöyle bir zincir çekelim öncesinde. Sıradaki yuvaya ve alttaki yuvaya batıyorum. Şöyle bayağı bir sıkı yapmışım sanki. Evet, 2 parçaya birden batalım. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Sıradaki yuvaya ve alttaki yuvaya batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Kaydırma tekniği yapıyorum. Siz sık iğne de yapabilirsiniz ama bu şekilde daha güzel görüntü oluyor. Sıradaki yuvaya, alttaki yuvaya şöyle kaydırma tekniği batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Buradaki yuvaya, alttaki yuvaya giriyorum. İlmeği alıp ilmeklerin içinden geçiyorum. Bu şekilde 2 parçaya batıyorum. İlmeği alıp ilmeğin içinden geçiriyorum. Sıradaki yuvaya, alttaki yuvaya batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Evet, şöyle 2 parçayı bir batıp ilmeği alıp ilmeği içinden geçiriyoruz.
Dediğim gibi sık iğne görüntüsü pek hoşuma gitmedi, o yüzden bu şekilde kaydırma tekniğiyle iki parçayı birleştiriyorum. Şöyle ilmeğimi genişletip size göstereyim. Görüntüsü bu arkadaşlar. Böyle. Evet. Tam ortaya sabitledik. Gördüğünüz gibi. Tamamen birleştirelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, tamamladım eklemeyi de. Şöyle burada bitirdikten sonra ilmeğimi içeri alıyorum. Şöyle ilmeğimi içeri alıyorum. Biraz çektirip kesiyorum. Evet, bu içeriden sağlamlamak adına şuraya girip zincir çekeceğim. Herhangi bir yere giriyorum. İlmeği alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Evet, şöyle bir ileriden bir zincir daha çekiyorum. Ve biraz yürütüp, yani saklayıp ipimi fazlasını keselim arkadaşlar. Evet, bitti. Şöyle. Evet, manken ayağına geçireyim. Çok hoş, çok güzel oldu. Ayakta da çok şık duruyor arkadaşlar. Dilerseniz buraya örgü çiçek de yapabilirsiniz ya da bu şekilde. Evet. De kullanabilirsiniz. Ya da sade de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış. Gayet güzel, dayanıklı bir patiğimiz oldu. Evet. Böyle. Diğer ayağı, sol ayağı da aynı şekilde örersiniz arkadaşlar. Hiçbir sorun olmaz. Böyle. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil, ileride örmek istiyorum derseniz kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.